Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde normal piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Böyle koyu pembe, krem ve yeşil tonlarında. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun, modelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Bu şekilde hiçbir yerinde patiğimizin dikişi yok. Deseni, modeli, rengi çok yakıştı. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de azaltabilir. Ya da örerken patiğinizi ayağınıza ölçerek yaparsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Hanımlar, patiğimize burundan başlayacağım. Krem ipim ile 7 ilmek olarak. Öncelikle krem ipimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bıraktım. 7 adet ilmeğimi atacağım. Patiğimde baştan sona haroşa örgü uygulaması yaptım. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 7 ilmeğimiz olmuş hanımlar. Hemen şuraya bir tane de düğüm atacağım ipimin ucunu. Bağlayacağım sağlam olsun diye. Geri döndüm hanımlar. Şu anda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. İlk sıramda ilmeklerimin 7 ilmeğimi tamamen düz örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hemen başlamadan önce hanımlar belirtmek isterim. Patiğimin bu ben alt bölümünü böyle kısa şişlerle yaptım. Bu şekilde yine aynen 3 tane 4 tane kısa şiş ile yaptım. Ben misinalı şiş kullanamadığım için böyle kısa şişlerle yaptım. Misinalı şiş kullananlar alt bölümünü misinalı şişlerle de yapabilirler. Dediğim gibi ben misinalı şiş kullanamıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum misinalı şişlerle. Bu nedenle kısa şişleri tercih ediyorum. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle yapacağız. Bakın 2 ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizin hepsini haroşa yani düz olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Şimdi şu anda 9 adet ilmeğim oldu. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Yine buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi şu anda 11 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak öreceğiz. Artırma işlemi yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından tekrar artırmamı yaptım buraya. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi böylece 13 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Tekrar arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu sırada 15. ilmeğimizi artıracağız. Artırmamızı yaparken de hemen modele de başlayacağız hanımlar. Yeşil ipimi hazırlıyorum. Hanımlar, bu aşamada ipler karışmasın diye ortalama 2'şer metre kadar falan ipinizi kesip renk iplerinizi kesip öyle örebilirsiniz. Hani ipler karışmasın diye. Öncelikle yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmalara devam edeceğiz hanımlar. 27 ilmeğimiz olana kadar artırma devam edecek. Bakın artırmamı yaptım. Artırma yaptım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Yanına bir ilmek daha ördüm. 4 ilmeğim oldu.
Şimdi yeşil ipimi ekleyeceğim buraya. 2 ilmek yeşil örüyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Hemen yeşil ipimin ucunu burada patiğim sökülmesin diye krem ipime bağlıyorum. 2 ilmek yeşilimi ördüm. Sonra yeşilimi bırakıyorum. Araya 3 tane krem örüyorum. Ve tekrar 2 tane daha yeşil öreceğim. Modelimin ön yüzde birinci sırası bu hanımlar, bakın. Yani yanına bir tane daha krem ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırma yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. İp değişikliği yaparken ipimi arka yüzde bırakıyorum. Bakın böyle çaprazlamasına yeşilin kremin altından geçirerek şöyle yeşilimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Tekrar ipimi arka yüzde bırakıyorum. Aradaki 3 kremimi krem ile örüyorum. Tekrar kremimi arkada bıraktım. 2 tane yeşilimi yeşil ile örüyorum. Yeniden bakın yeşilimi arkada bırakıp kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile düz örüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmekleri bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Modeli kurulumunu sadece ön yüzde yapacağız. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Hem artırmaya devam edeceğiz hem de modele. Bakın kenardan 2 ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırma yaptıktan, bak artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim, şu 5. Bir ilmek daha örüyorum, 6. Kenara bu defa 6 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum hanımlar. 2 yeşil, modelin ön yüzde ikinci sırasındayız. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipimle öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile öreceğim. Bakın şöyle yeşilimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Yeşilimi bıraktım. Kremimi aldım. Bir tane kremim var. Tekrar kremimi bıraktım. Yeşilimi alıyorum. 2 yeşilimi yeşilim ile örüyorum. Yeniden kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz ve modelin 3. sırasını yapacağız. Bu sıramızda da pembe ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Hemen şöyle pembe ipimi de hazırlıyorum buraya. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırmaya devam ediyoruz. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Kenarda artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Şöyle devam ediyorum. Şu 4. ilmeğimi ördüm. 5, 6, 7, 8. Kenara 8 tane ilmeğimi krem ile ördüm. Pembemi ekliyorum. Tam bu ortaya 3 tane pembe öreceğim. Şu 1. pembem. Şu 2. Şu da 3. pembe ilmeğim. Sonra pembe ilmeğimin ucunu da, pembe ipimin ucunu da kreme bağlıyorum. 3 tane pembemden sonra kremimi aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırasında modelimizin böyleydi ön yüzde. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Krem ilmeklerimi krem ipimle ördüm. Çaprazlamasına pembemi alıyorum. 3 ilmek pembe örüyorum. Tekrar pembemi bıraktım. Kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi de krem ile örüp arka yüzde sıramı tamamladım. Geldik ön yüze ve modelimizde 4. sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda tekrardan artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Kenarda 3 ilmeğim oldu. Pembemin önündeki bir krem ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde bakın pembemin önünde bir tane krem ilmeğim var. Şöyle çaprazlamasına bakın kremin altından geçirerek pembemi alıyorum. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye böyle alıyoruz. Bu sıramda 2 tane pembe, 1 tane krem, 2 tane daha pembe örüyorum. Pembemi bıraktım, kremimi aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine.
Artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzde modelimizin hanımlar 4. sırasıydı bu. Bu şekilde yaptık. Hanımlar arka yüzü artık göstermeme gerek yok. Çünkü arka yüzde ilmekleri de gösterdiğim gibi, hani ilk 3 sırada gösterdiğim gibi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Şimdi hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Ardından buradaki pembe ilmeğime kadar öreceğim. Bu bir pembemi de yine krem ile öreceğim. İlmeklerimi oraya kadar haroşa olarak yine örüyorum. Bakın bir pembemi de ördüm. Ardından pembe ipimi alıyorum elime. 3 tane pembe öreceğim şimdi. Tekrar krem ipimi alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar kremimi kullanacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Ön yüzde modelimizin hanımlar 5. sırasını yaptık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Bu defa hanımlar bakın. Buradaki ikinci yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. Buraları. Bu bölüme geldik. Bu aşamada kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Artırdığım ilmekle birlikte burada 3 ilmek oldu. Bir ilmek daha ördüm 4. Bir daha ördüm 5. Kenarda 5 kremim oldu. Alttan şimdi yeşil ipimi alacağım. İkinci yaprağımıza başlayacağız. Buraya 2 tane yeşil örüyorum. Şöyle 2 yeşil. Araya 3 tane krem. Ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Bakın hanımlar, buraya ikili yaprak yapacağız. Hemen modelde göstereyim. Bakın bir yaprağımız burası, bir yaprağımız da burası. İkili yaprak yapacağız. Şimdi ortaya 1 tane krem örüyorum. Yeniden 2 yeşil. Kremimi aldım. 3 krem. Ve 2 tane daha yeşil örüyorum. İkinci yaprağımı da yaptım. Tekrar krem ipimi aldım. Buraya 2 tane daha krem ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırma yapmayı unutmuyoruz. Ve kalan 2 ilmeğimizi de krem ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Hanımlar, bu aşamada artık şu anda şişimizde 25 ilmek var. Artık bu sırada son kez artırmamızı yapacağız. Böylece şişimizde 27 ilmeğimiz olacak. Artık 27 ilmekten sonra artırma işlemi yapmayacağız. Son kez artırmalarımızı yapacağız şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına artırmamı yaptım. Yeşil ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde birinci yeşilimi de yine ördüm. Sonra yeşil ipimi alıyorum. 2 tane yeşil, 1 tane krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Şimdi arada 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Şimdi de ikinci yaprağımızı yapacağız. 2 tane yeşil örüyorum. Ortaya 1 tane krem, yanına 2 tane daha yeşilimi ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son kez burada artırmamı yapıyorum. Artık 27 ilmeğimiz oldu şişimizde. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa bu pembe modelimize yapacağız. Çiçeklerimizi yapacağız bu sıramızda. Artık artırma işlemi yok. 27 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Buradaki bir yeşilime kadar öreceğim hanımlar. Bakın ilk yeşilim dahil ilmeklerimi krem ile öreceğim. Buradaki ilk yeşilimi de yine örüyorum. Ardından tam ortaya 3 tane pembe öreceğim. Alttan şöyle pembe ipimi alıyorum elime. Tam bu ortaya şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına pembemi aldım. 3 tane pembe örüyorum. Pembeyi alttan kontrolle getirelim hanımlar. İpimizi çok sıkmayalım, gerdirmeyelim. Buraya 3 tane pembe örüyorum. Sonra tekrar pembeyi bıraktım, kremimi aldım. Arada 5 kremim var. 4, 5. Şimdi bu ikinci desenimi yapacağım. 3 tane daha pembe öreceğim.
Bu şekilde. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modele devam edeceğiz. Pembe desenimizin ikinci sırasını yapacağız. Bu aşamada hanımlar arkada bakın ip geçişlerini, buraları biraz serbest bırakalım, esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın, model yoksa bozulur arkadaki ipleri sıkarsak eğer. Bu aşamada yapacağımız işlem şu: pembemin önündeki bir krem ilmeğe kadar öreceğim hanımlar. Pembemin önündeki bir krem ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine krem ipimle örüyorum. Bakın burada bir tane kremim kaldı. Şöyle çaprazlamasına tekrar pembe ipimi alıyorum. 2 tane pembe, 1 tane krem, 2 tane daha pembe örüyorum. Arada 3 tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci desenimi yapacağım hanımlar. Tekrar pembemi aldım. 2 pembe, 1 krem, 2 tane daha pembe örüyorum ve kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyiz. Pembe desenimin 3. ve sonuncu sırasını yapacağım. Burada da bu ilk pembeme kadar olan ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Krem ipimle örüyorum. Bakın buradaki ilk pembemi de yine krem ile ördüm. Sonra şöyle pembe ipimi elime alıyorum. 3 tane pembe öreceğim. Kremimi aldım. 2 tane desenimiz arasında 5 kremimiz var. 5 ilmek krem örüyorum. Hemen yanına tekrar 3 tane pembemi örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz yeniden. Şimdi de bu 3. yapraklarımıza başlayacağız. Bu bölüme geçtik. Bu aşamada hanımlar krem ipimi aldım elime. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Bakın kenarda 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Alttan yeşil ipimi şöyle kontrollü bir şekilde getiriyorum. Yapraklarıma başlıyorum. Bu defa üçlü yaprak yapacağız. 2 tane yeşil. Araya 3 krem. Hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık hanımlar. Şimdi arada bir tane kremim var. İkinci yaprağımızı yapacağız. 2 yeşil. 3 krem. 2 yeşil daha örüyorum. Arada bir tane kremim var. Üçüncü yaprağımı yapacağım. 2 yeşil. 3 tane krem. 2 tane daha yeşil örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz de bu yaprağımızın 2. sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum ve buradaki bir yeşilimi de ördüm. Kenardan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi yeşil ipimi elime alıyorum. 2 yeşil. Araya bir tane krem ve 2 ilmek daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımı yaptım hanımlar. Pardon, burada bir hata yaptım. Kenardan 3 ilmeğimi örecektim. Çok özür dilerim. Kenardan 3 tane krem örecektim. Evet, şu kremimi ördüm. Aynı kremi tekrar örmüşüm. Çok özür dilerim. Kenara 3 tane krem ördük. Yanına 2 tane yeşil. 1 tane krem. 2 tane yeşil örüyorum. Bakın ilk yaprağımı bu şekilde ördüm. Şimdi yaprak aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. Tekrar 2 yeşilimi alıyorum. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. İkinci yaprağımızı da yaptım. Arada 3 kremim var. 1, 2, 3. Yeniden yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi pembe desenimizi yapacağız. Yine 3 tane pembe modelden kuracağız. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi
üçüncü ve buradaki yeşilimi de örüyorum 4. 4 tane krem ördüm. Alttan şöyle pembe ipimi getiriyorum yine. Buraya 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Model aralarında 5'er tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortaya yine 3 tane pembe örüyorum. 2 ve 3. pembem. Tekrar model arası için 5 tane krem örüyorum. 3. modelim için tekrar pembemi aldım. 3 ilmek pembe örüyorum. Krem ipimi aldım elime. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Modelimiz böyle. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu pembe desenimizin ikinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına 1, 2 daha ördüm. Yani kenarda toplam 3 kremim oldu. Pembe ipimi tekrar şöyle çaprazlamasına alıyorum. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. İlk desenimi yaptım. Model aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci desenimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Yine model arasında 3 kremim var. 1, 2, 3. Üçüncü modelimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modele 3. sıradan devam edeceğiz. Bu pembe modelimin 3. sırasından devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum 3 ve bir tane daha pembemi ördüm 4. Yine pembe ipimi alıyorum. 3 pembe öreceğim. Şu 3. pembem. Arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ikinci modelim için 3 tane pembe örüyorum. Arada yine 5 tane kremim var. Tekrardan 3 tane pembemi örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi bakın burada üçlü çiçeğimizi yaptık. İşte bu 4. sıra yaprağımıza başlayacağız şimdi. Öncelikle hanımlar, yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir tane kremimi örüyorum. Yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Yaprağımız için yeşil ipimi elime aldım. Bu aşamada hanımlar kenardan 3 ilmeğimi örüyorum. Çok pardon. 3 ilmek kenardan ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. 2 tane yeşil örüyorum. 4. yaprağım için. 3 kremden sonra 2 yeşil ördüm. Hemen yanına bir tane krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Yaprak aralarında 3'er tane kremimiz var. 3 kremimi örüyorum. 1, 2, 3. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 tane yeşil örüyorum. 1 krem, 2 tane daha yeşil. Yine yaprak arasında 3 tane kremimiz var. Devam ediyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Ve kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde modelimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modele devam edeceğiz. Yaprağımızın 2. sırasını yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar bakın yapacağımız işlem şöyle. Hemen yapraklar açılmaya başlıyor yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 2 tane kremden sonra şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. 2 yeşil. Arada 3 kremim var. Ortada 3 krem. 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımı yaptım hanımlar. Yaprak arasında bir kremimiz var. Kremimi ördüm. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil. 3 krem.
2 tane daha yeşil örüyorum. Yaprak arasında bir tane kremim var. 3. yaprağımı yapacağım. 2 yeşil. Arada 3 kremim var. 2 tane daha yeşil örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi buraya ikili pembe çiçeğimizi yapacağız. Tam ortaya ikili pembe çiçeğimizi yapacağız. Bu sırada hanımlar sayarak gidelim dilerseniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenardan 8 adet ilmeğimi krem ipimle ördüm. Pembemi alıyorum. Buraya 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar kremimi aldım. İki modelimiz arasında 5 ilmeğimiz var. 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Ve hemen yanına 3 tane daha pembe öreceğim. Şimdi kalan 8 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Pembe çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız şimdi de. Bu defa kenardan 7 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek öreceğim öncelikle. 5, 6, 7. Pembe ipimi alıyorum. Bu defa 2 pembe, 1 krem, 2 pembe örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Bu defa model arasında 3 tane kremim var. İkinci desenimi yapacağım şimdi de. 2 pembe, 1 krem, 2 tane daha pembemi örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyi ve pembe desenimizin son sırasını yapacağız şimdi. Bu aşamada yine sayarak gidelim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ve bir tane pembemi de krem ile örüyorum. 8. Şöyle ip değişikliği yaptım. Buraya bu defa 3 pembe öreceğim. 3 tane pembe. Kremimi alıyorum. Ortaya 5 tane krem. 3, 4, 5. Ve hemen yanına 3 tane daha pembe örüyorum. Pembemi bıraktım. Kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve artık son yapraklarımızı yapacağız. Bakın buraya ikili yaprak yapacağız. Bu aşamada kenardan 7 ilmeğimi krem ile öreceğim öncelikle. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından yeşilimi alıyorum. 2 tane yeşil, 1 tane krem, 2 yeşil öreceğim. Fakat hemen öncesinde artık pembe ipimizle de işimiz kalmamıştı hanımlar. Pembe ipimi keseceğim. Artık burada kalabalık da yapmasın. Şöyle pembe ipimi keseceğim. Hemen pembe ipimin ucunu da burada yeşilime bağlayacağım. Pembe ile işimiz kalmadı hanımlar. Şöyle pembemi çekiyorum kenara. 1 tane krem örmüştüm. Hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Tekrar kremimi aldım. Model arasında 3 tane kremim var. Şimdi de ikinci yaprağımı yapacağım hanımlar. 2 tane yeşil, 1 tane krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve yaprağımızın son sırasını yapacağız. Bu aşamada yine kenardan bu defa 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6. Şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi aldım. 2 yeşil. Arada 2 kremi, 3 kremim var. 1, 2, 3 ve 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımı yaptım.
Arada bir kremim var, ördüm. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 3 krem, 2 tane daha yeşilimi örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Artık modelimiz bitti. Bilek ayarına buraya geldik hanımlar. Bu aşamada 2 diş krem ipimizle haroşa öreceğiz. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters örünce 1 diş haroşa oluyor. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters yine öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bakın yeşil ilmeğime kadar ördüm. Bu aşamada yeşil ipimi de artık kesiyorum. Yeşil ipimizle de işimiz kalmadı. Hemen yeşil ipimi şöyle kesip ucunu bağlayacağım hanımlar. Şu krem ipimin ucuna bağlıyorum. Hemen yeşilimizi de artık çekebiliriz. İlmeklerin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. 1 diş haroşa olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. Burada hanımlar krem ipimizle 2 diş haroşa olacak şekilde örelim, gelelim. Sonra birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi bilek kesimini yapacağız bu aşamada. Öncelikle bu kenardan 11 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi tam bu orta bölümden 5 ilmek keseceğim hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesim yapacağım. Bakın, ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5. 5 tane kestim. 11 ilmek ördüm. 5 ilmek kestim. Hemen bu sol tarafa bakalım. 3, 6, 9, 2 ilmek de burada. 11 ilmek bu sol tarafta kaldı. Şimdi hanımlar, patiğimizde önce bir sol tarafı yapacağız. Sol kenarı yapacağız. Sol kenarı bitirince sağ kenarı yapacağız. Buradaki 11 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. İlmeklerimi örüyorum. Sağ taraftaki 11 ilmeğim bekleyecek hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine buradaki 11 ilmeğimi öreceğim. Şöyle döndüğümüz anda hanımlar, bakın buraya 1 diş haroşamızı ördük. Burada toplam 3 diş haroşa görünüyor ama ilk 2 dişini zaten model bitiminden sonra örmüştük ön yüzde. Burada 1 diş haroşamız oldu. Bu ilk baştaki 2 haroşayı saymıyoruz. Buradaki 1'i sayıyoruz. Hanımlar, biz buraya 11 ilmek üzerinden toplam 9 diş haroşamızı örelim, gelelim. Sonra artırmalarımız olacak. Evet hanımlar, bakın buraya 9 diş haroşamı ördüm. 2 diş haroşa baştan vardı. Diğerlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam bu aşamada hanımlar bu arkaya doğru artırmalar yapacağız. Şişimizde 11 ilmeğimiz vardı. 14 olana kadar devam edeceğiz buna. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimi, bakın önünde haroşalı bölüm var. Buraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk artırmamızı yaptık hanımlar. Şu anda şişimizde 12 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemini yine ön yüzde yapıyoruz. Geri döndüm. Şu anda arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyorum. İlmeklerimizin hepsini, 12 ilmeğimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Artırmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen tekrar bakın önündeki ilmeğimi haroşalı bölümüne şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerim düz olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi tamamen haroşa olarak öreceğim. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Son kez artırmamı yapacağım. Böylece 14 ilmeğimiz olacak şişimizde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önündeki ilmeğimin burasına şişimi takıyorum ve bunu düz örüyorum hanımlar. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Artık artırma yapmayacağız. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. 14 ilmek üzerinden
haroşalarımıza devam edeceğiz. Tekrar geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hanımlar şuraya baktığımızda da ilk iki haroşamızı saymıyorduk. Diğerlerini sayalım kaç diş olmuş şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşa olmuş. Bu iki diş haroşası hariç. İlk iki diş haroşa hariç. Bu kadar olmuş hanımlar. Ben toplamda bu arkaya 15 diş 15 sıra haroşa ördüm bu bölüme. Benim ölçülerime göre de tam geldi. Sizler bu aşamada haroşa sayısını şöyle ayarlayacaksınız. Hemen şöyle bir makineye alayım. Üzerinde göstereyim sizlere. Bakın patiğinizi şöyle ayak burnundan itibaren şöyle tutacaksınız. Arka bölümünü hanımlar topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hafif de esneterek ölçü alın. Çünkü haroşa örgünün esneklik payı var. Esneterek ölçünüzü alın. Bu arka bölüme kadar haroşalarınızı yapın. Dediğim gibi ben 15 diş haroşa yaptım. Yeterli oldu. Siz de ölçünüzü alın. Ona göre haroşalarınızı tamamlayın. Şimdi ben buraya 15 diş haroşamı tamamlayacağım. Geleceğim hanımlar. Ardından birlikte sağ kenara başlayalım. Evet hanımlar burada 15 diş haroşam oldu. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim yine. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinde oluşan ilmek yerleri var. Oralardan tekrar ilmek çıkaracağız. Bu nedenle ilmekleri rahat çıkartabilelim diye bakın şöyle gevşek esnek bir kesim yapıyoruz bu şekilde. İlmeklerimin hepsini ikişer ikişer toplayarak sıra sonuna kadar keseceğim hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesiyorum. Buraya şöyle bir tane bir zincir çekeceğim. İpimizin ucuna hanımlar bir düğüm atacak kadar bir yer bırakalım. İpimizi burada şöyle keselim. Patiğimizin sol kenarını bitirdik. Sağ kenarını yapacağız hanımlar. Arkadan başlayacağız. En son ön yüzde örerken kesim yapmaya başlamıştık. Arka yüzde kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. İlmeklerimi yine burada da bakın arka yüzdeyim. Haroşa örmeye devam edeceğim. Hemen ipimin ucunu şöyle arkaya doğru aldım. İkinci ilmeğimi de ördükten hemen sonra arka yüze şöyle bir düğüm atacağım. Patiğimiz sökülmesin diye hanımlar düğüm atıyoruz burada. 2 tane düğüm atıyorum. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük. Bakın burada da ilk iki diş haroşamız patiğimizin ön bölümüne aitti. Burada da bir diş haroşa oldu. Şimdi buraya da yine sol kenarda olduğu gibi 11 ilmek üzerinden 9 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Sağ kenarda da artırmalarımızı sizlere anlatacağım. Evet hanımlar bu sağ kenara da 9 diş haroşamı ördüm 11 ilmek üzerinden. Burada da artırma yapacağım. Bu defa artırmalarım hanımlar yine bilek tarafından yapacağım. Bu sol taraftan. Burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Haroşaya devam ediyoruz. Bakın burada hanımlar son bir kenar ilmeğim kaldı. Hemen bir önce ördüğüm şu haroşanın önüne bakın ilmeğimin önündeki haroşaya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Şişimizde böylece 12 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde artırma yapmıyorum. 12 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum hanımlar. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim ve bilek bölümünden artırmamı yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin önündeki bu haroşa bölüme şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğim düz örülüyor. Şişimde 13 ilmeğim oldu. Hanımlar arka yüzde 13 ilmeğimi normal artırma yapmadan haroşa olarak örüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Son kez artırmamızı yapacağız. Yine son bir kenar ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen ördüğüm en son ilmeğimin önündeki haroşa bölüme şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece 14 ilmeğim oldu hanımlar. Artık artırma yapmayacağız. 14 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Ben bu bölüme toplamda hanımlar 15 diş haroşa yapmıştım. Sağ kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Siz bu sol tarafa ne kadar haroşa yaptıysanız sağ tarafa da aynı sayıda haroşalarınızı yapın gelin hanımlar. Sonra ilmeklerimizi birlikte keselim. Evet hanımlar, buraya da 15 diş haroşamı ördüm. 15 diş haroşam var toplamda. Burada da hanımlar arka yüzde kesim yapacağız. 15 diş haroşamı ördükten sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kesim yaptıktan sonra önemli olan ipimiz bu bilek bölümünde değil de bu kenarda kalsın. O yüzden arka yüzde kesim yapıyoruz. Yine diğer kenarda olduğu gibi bu kenarda da esnek bir şekilde kesimlerimi yapıyorum hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer topluyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Hemen buraya hanımlar sağlam sıkı olsun diye şöyle zincir çekiyorum 2 tane ve ipimi kesiyorum. Hanımlar patiğimizin üst bölümünü bakın böylece bitirdik. Şeklimiz bu. Üst bölümümüz tamamlandı. Şimdi patiğimizin taban kısmını yapacağız. Öncelikle şu kenarını ben pembe kullandım. Siz yeşil de kullanabilirsiniz ya da tamamen krem olarak da yapabilirsiniz. Ben böyle renklensin diye bu bölümü pembe ile ördüm hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Yanlardan ön yüzde hanımlar hemen bu kenardan ilmekler çıkaracağız. Ben pembe ipimle ilmeklerimi çıkaracağım şimdi. Öncelikle ilk kenar ilmek yerine bakın. Şurası. Şişimi takıyorum. Buradan pembe ipimle şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla hanımlar bakın kenar ilmek yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıyoruz. Hemen ikinci ilmeğimden sonra pembe ipimi de şöyle kendine bağlayayım ki kenardan açılma yapmasın, sağlam olsun bu kenarımız. Şöyle sırasıyla ilmekler çıkartıyoruz. 2 ilmeğim oldu. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 3, 4, 5, 6. Bakın hanımlar sırasıyla ilmeklerimi çıkarıyorum. 7 ilmeğim oldu. 8, 9, 10. Hani böyle ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Ben böyle patiğimin burun kısmına kadar toplamda 43 adet ilmek çıkarttım. Siz bu arka haroşa sayılarını fazla yaptıysanız belki 45 belki 46 ilmek çıkaracaksınız. Az yaptıysanız 40-42 ilmek de çıkarabilirsiniz. Bu tamamen haroşa sayılarına göre buradaki sayılara göre değişiklik gösterebilir. Patiğimizin burun kısmına kadar hanımlar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. 43 ilmeğimi çıkarttım hanımlar bu kenardan. Şimdi patiğimin burun kısmına 7 ilmek başlamıştım. 7 ilmek başladığım yerden 7 ilmek çıkaracağım. İlk kenarımız biraz sık olduğu için hanımlar ilk ilmeklerimi şöyle tığ yardımıyla alacağım. Bakın ilmeğimi çıkartıp bu defa diğer şişime takıyorum. Hani siz burada misinalı şişle devam edebilirsiniz ama videonun başında da dediğim gibi ben misinalı şişleri rahat kullanamıyorum. Sırasıyla hanımlar buralar biraz sık olduğu için ilk yerler. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek başladığım yerden buradan hanımlar gördüğünüz gibi 7 ilmek çıkarttım. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan da yine ilmeklerimi çıkartmaya devam edeceğim. Bakın ilk kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Diğer kenara 43 ilmek çıkartmıştım. Bu kenarda yine aynı sayıda hanımlar 43 ilmek çıkaracağım. Sizler de yine diğer kenara kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenarımıza da aynı sayılarla hanımlar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. 43 adet ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Burada gördüğünüz gibi diğer işinde de görmüştük. Haroşamız olacak. Bir diş pembe ile haroşamı oluşturacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim. Ön yüze haroşa düşecek böylece. Bu şekilde. Sırasıyla hanımlar ilmeklerimizin hepsini yine pembe ipimiz ile haroşa olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde. Baktığımız anda buraya bir diş haroşamız düştü. Biz bu işlemi hanımlar bu şişimiz bitecek. Burun kısmı sonra da diğer şişimiz olmak üzere ilmeklerimizi bu diğer uca kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın bu bölümde bir diş haroşamız oluştu.
pembe ipimiz ile. Devamında haroşalara devam edeceğiz ama krem ipimizle devam edeceğiz hanımlar. Bu bölüme toplam 4 diş haroşa ördüm. Birincisini pembe ile yaptım. Diğer üçünü de krem ile ördüm. Şurada bakın krem ipimin ucunu bağlıyorum yeniden. Krem ile devam edeceğim artık. Şöyle ipimin ucunu bağlıyorum. Haroşalarımı krem ile öreceğim hanımlar. Bir diş haroşamız pembe ile oluştu. Diğer haroşalarımız da krem ile örülecek. Hemen pembe ile de işimiz bitti hanımlar. Bu bölümde pembemizi de kullanmayacağız. Pembe ipimi de şöyle kesip ucunu bağlayacağım. Şöyle krem ipime sağlamlayalım buraya. Bu aşamada artık tamamen krem ile haroşalarımızı yapacağız. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi krem ile örüyorum. Şu düğüm de arka yüzde kalsın. Bu şekil. Diğer uca kadar öreceğiz hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde tekrardan ilmekleri haroşa öreceğiz. Bu şekilde toplamda 3 diş haroşayı krem ipimizle yapacağız. Bu bölümü hanımlar. 3 diş haroşamızı yapacağız. Şimdi bu kenarda 3 diş haroşamız olana kadar krem ipimizle kenarımızı tamamlayalım. Gelelim. Sonra birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin kenarına krem ipimle 3 diş haroşamı da ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabana geçeceğiz. Öncelikle burun kısmına kadar olan ilk şişimdeki 43 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Sonra burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Bu şekilde. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmına geldik. Burun tarafında yine 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi bu 7 ilmeğimi de öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz yine. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 8 ilmeğim oldu. İlmeğimi ekledikten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi bu orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada bu defa 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bu ortada 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Taban 15 ilmek üzerinden yapılacak çünkü. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu öncelikle orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şu 10. ilmeğim. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 11 ilmek oldu. İlmeğimi aldıktan sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. Şişimden yine bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 12 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda yine ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ortadaki. 12 ilmeğimi örüyorum. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Ortada 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrardan ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki ilmeklerimi öreceğim. Şu 13. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. 14 ilmek oldu. Yine geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Sonra şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine ortaya ekleyeceğim. 15 ilmek olacak ve devamında 15 ilmek üzerinden kesimler yapacağız. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. 15 ilmek üzerinden kesimlere başlayacağız artık. Taban 15 ilmek olarak örülüyor. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hanımlar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Şu 13. ilmeğim. Şu da 14. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi alıyorum ve 15. ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. 15. ilmeğimi örerken kesim yaptım.
Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken yan şişimden de bir ilmek alacağım. Kesim yapacağım. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar tekrardan. Sonuncu ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek hanımlar, 15 ilmek olarak. Bakın 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz. Bakın hanımlar, patiğimizin burnu bu şekilde oldu. Tabanı böyle devam edecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek üzerinden bu şekilde ördüm ve geldim. Sağ ve sol şişimdeki ilmeklerim bitti. Sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek üzerinden patiğimizin hanımlar bakın bu arka bölümünü yapacağız. Burayı yapacağız. Burada yine hanımlar haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi şu anda 14 ilmeğim oldu. Hanımlar bu aşamada bakın kenar ilmek yerlerimiz var buralarda. İlk kenar ilmek yerine bu şekilde giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden girdim ve böyle bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Burada ilmek çıkartırken hanımlar şu şekilde bakın şişimizi arkadan takıp ilmek çıkartabiliriz bu şekilde. Böyle çıkartabiliriz. Ya da geri dönüp ön yüzde de ilmeğimizi çıkartabiliriz. Yine aynı kapıya çıkıyor. Bakın. Buradan da yine ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu şişimde. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani arka bölümde yapacağımız işlem kısaca şöyle. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Şişimi takıp buraya ve ilmeğimi çıkartıyorum. Geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve geri dönüp sıradaki kenar ilmek yerimden hemen burası. Buradan ilmek çıkartıyorum. Karşılıklı olarak eşit kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartarak patiğimizin arka bölümünü örüyoruz hanımlar. Tekrardan devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu defa pembe yere denk geldik. Pembe kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Karşıdan da yine pembe olan yerden ilmeğimizi çıkaracağız. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar, buraya ve buraya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim son kenar ilmek yerlerine kadar. Şimdi ilmeklerimi keseceğim artık. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum hanımlar. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Yine patiğimizin ayağımız gireceği için bu bölümden esnek olsun, ayağımız rahat girsin. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine alıyorum. Kesimimi yapıyorum. Bu aşamada hanımlar hemen bakın burada tümsek bir görüntü olmasın diye hemen dibine böyle sık iğne yapar gibi batıp
topluyorum. Bakın burası dümdüz duruyor bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizin arka bölümünü bitirdik hanımlar. Hemen ipimizin ucunu da böyle gizleyelim. Patiğimizin ön bölümünde hani çiçek yaptığımız, yaprak yaptığımız iplerimizin de hanımlar uçlarını yine bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Ben video aralarında tamamen iplerimi gizledim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün diye. Bakın arka bölümünü tamamladık. Patiğimiz böylece bitti. Ben bir de patiğimin kenarına böyle pembe ipimle kenar oyası yaptım. Çok şık durdu. Patiğimize de çok yakıştı. Yapmak isteyen olursa hemen nasıl yaptığımı da hanımlar kısaca anlatayım. Tek sırada yapılıyor. Tığ ile yapıyoruz. Elinize uygun herhangi bir tığ ile yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. Pembe ipimle önce şöyle bir adet ilmek oluşturuyorum. Şöyle yeniden yapayım. Şu şekilde bir adet ilmek oluşturdum. Sonra ilk topuğumuzu kestiğimiz yerden itibaren başlayarak hemen şuraya tığımı takıyorum. Kesim yaptığım yerde burası. İlmeğimi buraya şöyle sabitliyorum. Hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Bir öndeki kenar ilmek yerine batıyoruz. Şöyle bir sık iğne oluşturduk. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine batarak buraya şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sık iğne yapıyoruz. Sonra kirpik oluşturuyoruz. Yine hemen öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. Sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine batarak kirpiğimi oluşturuyorum ve hemen önündeki sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak kirpiğimi sabitliyorum. 2 tanesini yaptık. Devamı da aynı şekilde yapılacak. Önce sık iğne yapıyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batarak 3 zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine batarak bu zincirimle böyle kirpik oluşturuyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar aynı şekilde dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı sizlere tarif ettiğim gibi yaptım. Geldim en son buraya bir tane zincir çekip pembe ipimi de kesiyorum artık. Patiğimizi bitirdik. Hemen pembe ipimin ucunu da arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeyim. Bu şekilde iplerimizin ucunu gizliyoruz hanımlar. Bakın ilmek aralarına girerek tığım ile şöyle. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Şekil itibariyle modelimiz böyle, bakın gayet esnek. Ayağı sarıyor. Şöyle her türlü gösterebilirim. Patiğimiz böyle oldu. Ben bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim modelimizi. Nasıl olmuş. İnşallah hanımlar sizler de beğenmişsinizdir. Gayet güzel bir model. Çok hoş. Görüntü itibariyle de ayağa çok yakışıyor. Bir de ayakta da çok rahat. Gerçekten ayakta rahat bir model. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Patiğimizi güzelce bakın. Ayağımıza şöyle bir oldurayım. Evet hanımlar bakın. Bu şekilde. Ayağımızdaki duruşu da patiğimizin bu şekilde. Gayet de şöyle de göstereyim. Esnek hanımlar. Ayağı rahat oluyor. Ayağı saran bir model. Hemen tabanını da göstermek istiyorum. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.